Herkese merhabalar, İzlanda'ya hoş geldiniz. Bu videoda İzlanda'ya nasıl geldiğimizden biraz bahsetmek istiyorum ilk olarak. En çok tercih edilen yöntem uçakla Reykjavik'e gelerek oradan araç kiralamak. Bu araç kiralama ile birlikte de İzlanda'da işte 7 gün, 10 günlük ya da 15 günlük adanın etrafında bir tur yapabiliyorsunuz. İkinci ve bizim yaptığımız yöntemde Danimarka'dan gemi alarak buraya 4 günde gelebiliyorsunuz. Bu 4 gün süre boyunca Faroe Adaları'ndan da aynı zamanda geçiyorsunuz ve orada 4 saatlik bir mola veriliyor. Oradaki mola verilen saatte de şehri gezebiliyorsunuz. Hatta isterseniz orada bir hafta kalacağım diyerek de bir hafta sonraki gelecek gemiye binerek buraya tekrar gelebiliyorsunuz. Bu size kalmış bir tercih. Biz Faroe Adaları'na şimdi de dönüşte gitmeye karar verdik. Şu an çünkü bu kısım bayağı turistik olacağı için özellikle güney kısmında İzlanda'nın. O yüzden bu kısmı şimdi gidelim dedik çok turistler gelmeden. Hem de şu an hava yavaş yavaş daha düzelmeye başladı biraz da. Hani düzeldi dediğim gündüzler hava yine soğuk bu arada. Hani havanın sıcak olduğunu düşünmeyin şu anda. Aslında Faroe Adaları'na uğrayarak zaten bilet almak bizim için daha ucuza geldi bilet aldığımızda da. Gemiyi de bu arada şöyle seçtik. Biz 2 kişiyiz. 4 kişilik oda seçtik. 4 kişilik oda seçtiğimiz o seçenek hani daha ucuzdu. O yüzden o seçeneği seçtik. Şansımıza da odaya kimse gelmedi. Yani ikimiz sadece yolculuk yaptık buraya kadar. İzlanda'ya ilk geldiğimizde vardığımız şehrin adını şu an söyleyemiyorum. Seyðisfjörður gibi bir şey sanırım. Telaffuz etmek gerçekten zor. İlk vardığımız yerde bir mavi kilise vardı. Orayı ziyaret ettik. Oradan sonra İzlanda'nın en büyük ormanına gittik. Yaklaşık %1'lik bir alanı kaplayan bir ormandan bahsediyoruz. Çok büyük değil bu arada. İzlanda'da çok ağaç yok. Genel olarak her yer düzlük. Şu an arkamda da görürsünüz zaten. Hemen çekiliyorum. Fokus oraya yapsın. Burada göreceğiniz üzere her yer genelde ıssız. Buranın mesela çok farklı bir rengi var mesela. Az önceki farklı geçtiğimiz bir yerin farklı bir rengi vardı. Aynı zamanda orada çok güzel de bir şelale var. Zaten İzlanda'da bir sürü şelale var. Böyle artık hani sıradan bir hal almaya başladı bizim için şelale görmek. İlk 2 günlük yolculuğumuzda genelde o şehrin etrafında yapabileceklerimizi yaptık. Çok turistik bir yer daha vardı ama onu sonraya sakladık. Daha sonra gideriz dedik. Çünkü havalar kötüydü, yağmurluydu falan. İlk yaptığımız gezide falan bayağı ıslandık. Orada hatta tepeden taşlar düşmüş falan, yolu kapatmıştı. Onu da biliyorsun, hemen arkaya eklerim. Biz buraya gelmeden önce gözümüz çok korkuttu. İzlanda çok pahalı falan diye. O yüzden gelmeden önce yaklaşık bir 4-5 kollik falan bir yemek siparişi verdik. Fransa'da çok güzel bir web site var. Oradan işte bio, işte organik olarak falan sipariş edebiliyorsun ve çok güzel bir fiyata. Oradan bir konserve falan bayağı bir stoğu yaptık. Barbunyasından işte ne bileyim mercimeğine falan, pirincine falan çok büyük bir stok yaptık. Sanırım kolilerin ağırlığı 40-50 kilo falan olduğu için sonunda. Normalde buraya getirmek bu arada yasakmış. Onu daha sonradan öğrendik. Normalde bir kişinin getirebileceği limit sanırım 3-4 kilo falan bir yemekmiş ve alkol sınırı falan da var. Daha fazlasını getirebiliyorsunuz ama getirecekseniz eğer onu daha deklare etmeniz gerekiyor. Sanırım birisi daha önce ateş yapmış orada. Dün gece kaldığımız yerdeyiz hala. Burada bütün gün takıldık, çalıştık daha doğrusu. Bitirmemiz gereken işler vardı. Zaten o yüzden buraya 3 ay gelmeye karar vermiştik. Hem işlerimizi hem de geziyi birlikte götürmeye çalışıyoruz. Şu arkadaki sahili bugün ziyaret ettik. Orada da çok güzel birkaç fotoğraf çektim. Tek bir taş var orada. Şu arkamda gördüğünüz yerden başlayıp ileri doğru gidin. Orada yürüyen bir kişi daha görmedim bugün. Ve bu da hani insanı şaşırtıyor aslında. Çok güzel bir yer. Siyah bir kumsal var. Arkada orayı da çektim. Orada farklı bir kumsal var. İnsanlar sadece oradaki taşı görmeye geliyorlar ama onlar da genelde turistler zaten. Yani İzlanda halkının bizim olduğumuz yerlere geldiğini açıkçası görmedim çok fazla. Sadece arkamdaki yoldan sadece bir yol var. Oradan geçen araçları gördüm bugün. Bizim olduğumuz alanda kimse gelip mesela bugün yürümedi. Ve burası inanılmaz güzel. Hani bu tarz bir yer Türkiye'de ya da Fransa'da bir yerde olsaydı şu an sahilde büyük ihtimal bugün güneş çıkmıştı biraz. Büyük ihtimal güneşlenen insanları görmemiz mümkündü. Instagram'da ya da YouTube'da buraya gelen insanların videolarını falan görüyoruz. Hani çok farklı bir dünya falan gibi. Hani büyük bir beklentiyle geldim açıkçası İzlanda'ya. Gerçekten çok farklı bir yer. Ki daha bir hafta ve hani daha iç kısma gitmedik. Daha buradaki Glacia'ya falan gitmedik. Buzul'a gitmedik yani. Onları da gördükten sonra büyük ihtimal daha da farklı olacak. Gezimiz devam ediyor. Çok güzel bir gezideyiz. Elimden geldiğince bir şeyler kaydetmeye çalışıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Instagram'da günlük olarak paylaşıyorum yaptıklarımı. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. TikTok'ta da ufaktan videolar paylaşmaya başladım. Daha aktifim bu ara yani. Bayağı büyük bir ara vermiştim YouTube'a.
Öğle yemeğini burada kaldığımız bir kamp alanında yapıyoruz şu anda. Normalde camping kart diye bir kartımız var bizim. Bu kartla belirlenen kamp alanlarında 28 gece kalma hakkımız var. Bize de şu an 2 tane kart var. 3 ay kalacağımız için 2 tane kart aldık. Bu kartı da buradaki marka ile birlikte işbirliği yaparak aldık aslında. Herhangi bir ödeme yapmadık. Fakat kamp alanı kısıtlı olduğu için her yerde yok. O yüzden şu an olduğumuz yerde olduğu için kullandık. Fakat bundan sonraki birçok alanda olmayacak. O yüzden kullanabildiğimiz kadar şu an burada kullanıyoruz. Birçok kamp alanı aslında Haziran ortasında açılıyormuş. O yüzden burada kamp alanı açık fakat çalışan kimse yok. O yüzden şimdiye kadar herhangi bir para ödemedik. Büyük ihtimal önümüzdeki birkaç gün içerisinde açılacak ve biz de kartımızı kullanmaya başlayacağız ya da kaldığımız yerde ödeme yapacağız. Onun dışında dediğim gibi kamp alanı güzel, kamp alanını da biraz gösteririm birazdan. Suyumuz, elektriğimiz var. Sadece tuvaletler ve duşlar kapalıydı. O yüzden duş alamadık. Dün gittiğimiz kamp alanı duş olduğu için orada duş almıştık. Zaten her gün duş almamaya çalışıyoruz ki alışmayalım diye. O şekilde yemeğimi yiyeyim ben. Soğutuyorum şu anda yemeği. Daha sonrasında yine kamp alanını göstereceğim size. Elektriğimiz burada. Duş burada ama kapalı. Tuvalet burada ama burası da kapalı. Bugün menüde menemen var.